Herkese selamlar. Bugün dünya toplumunun büyük bir bölümü hastalıklar ile mücadele ediyor. Bizleri hasta eden o kadar çok detay var ki sanırım burada saymaya kalksak bunu başaramayız. Dünya üzerinde öyle buluşlar var ki hayata geçmiş olsaydı, engellenmemiş olsaydı gerçekten hem insanlığın hem dünyanın kaderi değişebilirdi. İşte bu videoda belki de insanlığın geleceğini değiştirecek buluşlara imza atan ama hayata geçiremeden öldürülen 5 kişiden ve 5 buluştan bahsedeceğiz. Videomuzu izleyerek bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size her akşam 20.00'da bu ve benzeri videolar yayınlayarak bilgi paylaşımı yapıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve yeni video yayınlandığında anında haberdar olmak için bildirim butonunu açabilirsiniz. Hadi gelin şimdi videomuza devam edelim. Amatör bir kimyager olan Maurice Ward tarafından 1980 yılında Starlight isimli bir icat yapıldı. Çok sağlam bir yapıya sahip olan Starlight'in nükleer patlamalara karşı bile dayanıklı olduğu söyleniyordu. Kompleks plastikten oluşan madde toplamda 21 adet polimer, kopolimer ve az miktarda da seramikten meydana geliyordu. Tabii bu açıklanan kısmıydı. Açıklanmayan kısmında bazı gizli elementler olduğu da iddia edildi. Yapılan bir deneyde çiğ bir yumurta Starlight ile kaplanıp 1200 santigrat sıcaklığa maruz bırakıldı. Fakat yumurta pişecek kadar dahi ısınmadı. Diğer bir deneyde ise Starlight maddesi tam 10.000 santigrat sıcaklıktaki lazer ışınlarına maruz bırakıldı. Fakat madde en ufak bir zarar görmedi. Starlight başta hükümetler ve özel şirketler olmak üzere birçok kişinin ilgisini çekti. ...1990'lı yılların sonunda Jane Sloot ismindeki Hollandalı bir teknisyen, veri sıkıştırma teknolojisinde devrim yaratacak bir buluşa imza attı. Sloot'un dijital kodlama sistemine göre birkaç gigabayt büyüklüğündeki bir veri, bu sistem ile yalnızca 8 kilobayt boyutuna düşürülebiliyordu. John Sloot, tam 16 adet filmi sadece 64 kilobaytlık bir çipin içine sığdırmayı başardı ve hepsini sorunsuz bir biçimde çalıştırdı. Sloot'un teknolojisi her yönüyle günümüz veri sıkıştırma teknolojilerinden çok üstündü. Günümüzde WinRAR ya da WinZip benzeri yazılımlar ile sıkıştırılan dosyaların çalıştırılabilmesi için öncelikle sıkıştırmadan önceki boyutuna geri döndürülmesi için dışarı çıkarılması gerekmekte. Ancak Jean Sloot kodladığı sistem sayesinde sıkıştırılmış olduğu filmleri hiçbir ara işleme gerek duymadan hard disk yardımı ile oynatabilmişti. Bu sistemin tamamen kodlanıp son halin almasına sadece 2 gün kala Sloot evinin bahçesinde kalbine ateş edilerek öldürülmüş olarak bulundu. Kodladığı sistem ise asla kurtarılamadı. Çünkü kodları barındırdığı bellek Sloot'un ölümünden hemen sonra kullanılmayacak şekilde zarar görmüştü. Kendi halinde bir oto tamircisi olan Tom Eagle, 1970'li yıllarda arabanın yakıt verimliliğini artıran bir alet icat ettiğini söyledi. Siyah bir kutu içerisindeki bu alet, geleneksel yakıt pompası ve karbüratörle gaz halindeki yakıta yüksek basınç uygulama prensibiyle çalışıyordu. Eagle, medyaya yaptığı bir gösteride 320 kilometre mesafeyi yalnızca 7,5 litre yakıtla tamamladı. Bu gelişmeden sonra petrol şirketleri Eagle'a bu aletten üretip satmaması için milyonlarca dolar teklif etti. Ancak Eagle, idealleri doğrultusunda tüm teklifleri reddetti. Çünkü Eagle'ın en büyük hayali kendi arabasını üretmekti. Tom Eagle, 1981 yılında faili meşhur bir cinayete maalesef ki kurban gitti. Vurularak öldürülen Eagle'ın icat ettiği siyah kutuya ne olduğu halen bilinmiyor. 1885 yılından bu yana dünya üzerinde kullanılan motor teknolojisinin hala aynı yakıt üzerine kurulu olması sizce de tesadüf mü?
1888 doğumlu Dr. Royal Raymond Rife, 20. yüzyılın en büyük dahilerinden biriydi. Dr. Rife, koordinatları ayarlanabilen özel bir rezonans tekniği geliştirmişti. Dr. Rife 1920'li yıllarda icat ettiği bir teknoloji sayesinde yaşayan virüsleri tespit ve yok etmeyi başarmış ve belki de icat ettiği bu alet ile virüsleri çıplak gözle görebilen ilk bilim insanı olmuştu. Bu teknik ile önce kanserli tümörleri ve virüsleri tespit ediyor, sonra virüslerin hakim olduğu hücrelere ters frekans dediği bir akım göndererek virüsleri ortadan kaldırıp hücrenin kendini yenilemesini sağlıyordu. Geliştirdiği tekniği kullanan Dr. Rife sadece 3 ay içerisinde bu 16 hastanın tümünü iyileştirmişti ki bugün yıl 2021 ve halen kanserin tedavisi bulunmaya çalışılıyor. Dr. Rife 1971 yılında alkol zehirlenmesi teşhisiyle öldü. Fakat hem ailesi hem arkadaşları itiraz ederek bir önceki gün geç saatlere kadar çalıştığını, bunun mümkün olmayacağını söyledi ve yeniden otopsi yapılmasını istediler. Ancak yapılan otopsi de kanında ölümüne yol açacak kadar alkol bulunamadı. Fakat yine de böylesine çalışkan bir bilim insanının ölüm nedeni alkol zehirlenmesi olarak geçti. Ölümünden sonra kanseri tedavi edebilen bu buluşu değerlendirmek isteyen Amerikan Tıp Derneği kurucusu olan Dr. Milbank Johnson'ın konuya el attı ve geliştirmeye çalıştı. O da bir düzine kanserli hastayı Dr. Rife'ın yöntemiyle tedavi etmişti. Yani Rife'ın yöntemi işe yarıyordu. Artık ispatlanmıştı. 3 klasör tutacak rapor hazırlamıştı ve bir hafta sonra tüm kamuoyuna açıklayacaktı. Ancak o da Dr. Rife gibi zehirlenerek hayatını kaybetti. Bu ölümden sonra gazetelere Dr. Nemesis isminde bir kişi röportaj verdi. Bu kişi Dr. Rife'ın yakın arkadaşıydı ve tüm çalışmalar benim laboratuvarımda, yedekli halde bekliyor. Araştırmak isteyen tüm akademisyen, tüm doktor, tüm bilim insanı arkadaşlarımızı bekliyorum. Bilgi kaynağı sonsuza kadar açıktır, dedi. Röportaj yayınlandıktan sadece bir gün sonra onun da laboratuvarında bir yangın çıktı ve tüm çalışmaları kül oldu. Ve ilginçliğe bakın ki o da yangında hayatını kaybetti. Dr. Bradstreet bir molekül bulmuştu. Bu molekül insan vücudunda doğal olarak var ve insan vücudundaki tüm rahatsızlıklara çare bulabilir diyordu. Ve ekliyordu. Bizler sağlıklı beslenmediğimiz için bu molekülü köreltiyoruz ve ortaya çıkmasını engelliyoruz. Ve sonra bu molekülü ortaya çıkaracak bir tedavi yöntemi bulduğunu ve otizmi iyileştirebileceğini iddia etmişti. Ancak bu açıklama onun hayatına mal olmuştu. Dr. Bradstreet, tıpkı Dr. Rife ve Nikola Tesla gibi insanların hayrına olan çalışmalar yürüttükleri sırada katledildi. Kanser, HIV virüsü ve otizm üzerine önemli çalışmalar yapan, ECMF ismindeki molekül üzerinde ciddi araştırmaları bulunan Dr. Bradstreet, göğsünden vurulup bir nehre atıldı. Üstelik çaresizce, üstelik kimsesiz gibi. Kim ne istemişti ki ondan? Kanser, HIV virüsü ve otizmin çaresini arayan bir umut ışığıydı o. Ancak onun da yaşamasına izin vermediler. Ve öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanların faydasına iyilik yapanlar cezasız bırakılmıyor.